Kediler sevimlidir, tüylüdür. Bazen tembeldir. Ama o sevimli patilerin, o uyuklayan gözlerin ardında doğanın gelmiş geçmiş en kusursuz avcılarından biri saklanır. Siz onu kucağınıza alıp severken o içindeki avcıyı uyutur. Ama bir kuş cama konduğunda o an her şey değişir. Gözleri odaklanır, vücudu gerilir, adımları sessizleşir. İçgüdüleri devreye girer. Çünkü kediler evrimsel olarak avlanmak için yaratılmıştır. Peki bu başarının sırrı ne? Kediler nasıl oldu da dünyanın en etkili avcılarından biri haline geldi? Vücutları, duyuları, hatta davranışları nasıl bu kadar kusursuz bir av makinesine dönüştü? Bu belgeselde kedilerin evrimsel zaferini, vücut yapılarını, duyularını, avlanma stratejilerini ve dünyanın en başarılı avcılarından biri olmalarının ardındaki bilimi keşfedeceğiz. Hazırsanız evcil kedinizin içindeki vahşi avcıya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Kedilerin başarısının hikayesi 40 milyon yıl önce başlar. O dönemde kedigiller familyasının ilk üyeleri ortaya çıktı. Bu canlılar günümüz kedilerinin çok uzak atalarıydı. Ama o günden bugüne kedigiller sürekli olarak avcılık konusunda uzmanlaştı. Bugün dünyada 40'tan fazla vahşi kedi türü bulunuyor. Aslandan kaplana, çitadan vaşağa kadar her biri farklı bir avlanma stratejisi geliştirmiş durumda. Peki evcil kedinizin bu ağaçtaki yeri neresi? Bilim insanları evcil kedilerin atasının Afrika yaban kedisi olduğunu belirledi. Bu vahşi kedi türü yaklaşık 10 bin yıl önce insan yerleşimlerine yaklaşarak evcilleşme sürecini başlattı. Ama evcilleşmiş olsalar bile avlanma içgüdüleri ve yetenekleri değişmedi. Dahası evcil kediler ile vahşi kaplanlar arasındaki DNA benzerliği şaşırtıcıdır. Yapılan genetik araştırmalar evcil kedilerin DNA'sının %95.6'sını vahşi kaplanlarla paylaştığını ortaya koymuştur. Yani kediniz genetik olarak bir kaplanın neredeyse aynısıdır. Aradaki fark sadece büyüklük ve yaşam alanıdır. Peki kedileri bu kadar başarılı avcı yapan fiziksel özellikleri neler? İşte karşınızda biyolojik mühendisliğin zirvesi. Birincisi esnek omurga. Kedilerin omurgası av peşinde koşarken vücutlarını uzatıp kısaltmalarına olanak tanır. Bu esneklik onlara ani hız patlamaları ve keskin dönüşler yapma yeteneği kazandırır. İkincisi geri çekilebilir pençeler. Kediler tırnaklarını gerektiğinde açığa çıkarır, gerektiğinde geri çeker. Bu sayede sessizce yürüyebilir, ani bir saldırıda pençelerini kullanabilirler. Üçüncüsü düzelme refleksi. Bilim insanları kedilerin iç kulaklarında bulunan bu refleks sayesinde serbest düşüş sırasında vücut pozisyonlarını milisaniyeler içinde ayarlayabildiğini keşfetti. Bu kedilerin neredeyse her zaman ayaklarının üzerine düşmesini sağlar. Dördüncüsü olağanüstü sıçrama yeteneği. Kediler kendi vücut uzunluklarının 6 katına kadar dikey sıçrama yapabilir. Bu bir avı yakalamak veya tehlikeden kaçmak için inanılmaz bir avantajdır. Bilim insanları kedilerin hareket mekaniğini incelediğinde fizik yasalarını en verimli şekilde kullanacak şekilde kurgulandıklarını keşfetti. Kediler doğanın gelmiş geçmiş en kusursuz av makinesidir. Fiziksel özellikler kadar kedilerin duyuları da avcılık başarısının temel taşlarından biridir. Kediler çevrelerini bizim asla anlayamayacağımız bir derinlikte algılarlar. Görme. Kedilerin gece görüşü insanlardan 6 kat daha üstündür. Gözlerinin arkasındaki tapetum lucidum adlı özel tabaka, ışığı retinaya geri yansıtarak loş ışıkta bile net görmelerini sağlar. İşitme. Kediler insanların duyamadığı yüksek frekanslı sesleri algılayabilir. Bu yetenek onlara küçük kemirgenlerin en ufak hareketlerini bile duyma avantajı sağlar. Ayrıca kediler sesin geldiği yönü kulaklarını bağımsız olarak hareket ettirerek çok hassas bir şekilde tespit eder. Koku. Kedilerin koku alma duyusu da oldukça gelişmiştir.
avlarını takip ederken kokuları adeta bir harita gibi okurlar. Dokunma. Bıyıklar en ufak hava akımlarını bile algılayan yüksek hassasiyetli navigasyon araçlarıdır. Bu sayede kediler karanlıkta dahi çevrelerindeki engelleri fark edebilir. Tüm bu duyular bir araya geldiğinde kediler çevrelerini bizim asla anlayamayacağımız bir bütünlükte algılar. Peki tüm bu fiziksel ve duyusal üstünlükler avlanma başarısına nasıl yansıyor? Bilim insanları bu soruyu cevaplamak için çeşitli çalışmalar yaptı. Araştırmalar, evcil kedilerin ortalama avlanma başarı oranının %30 civarında olduğunu gösteriyor. Ancak bu oran avlanılan ortama göre büyük değişiklik gösteriyor. Açık alanlarda avlanan yaban kedilerinde bu oran %70'e kadar çıkabiliyor. Peki bu oran ne anlama geliyor? Karşılaştırmak gerekirse, kaplanların avlanma başarı oranı yaklaşık %5, leoparların %14 civarındadır. Yani bir ev kedisi açık alanda avlandığında bir kaplandan 14 kat daha başarılı olabiliyor. Dünyadaki en başarılı avcı ise siyah ayaklı kedidir. Bu küçük vahşi kedi tüm kedigiller arasında en yüksek av başarı oranına sahiptir. Bir gecede 14 kuş ve kemirgen avlayabilir. Ancak başarı sadece oranlarla ölçülmez. Evcil kedilerin avlanma etkisi sayıları nedeniyle çok daha büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nde serbest dolaşan kedilerin yılda 1,3 ila 3,7 milyar kuş ve 6,3 ile 22,3 milyar memeli öldürdüğü tahmin ediliyor. Peki kediler neden aç olmasalar da avlanır? Bu, evcil kedilerin en şaşırtıcı özelliklerinden biridir. Vahşi kediler hayatta kalmak için avlanır. Açlık onları avlamaya iter. Ama evcil kedilerde durum farklıdır. İyi beslenmiş, karnı tok bir kedi bile bir kuş veya fare gördüğünde avlanma içgüdüsüyle hareket eder. Bunun nedeni avlanma davranışının kedilerin genetik kodlarına işlenmiş olmasıdır. Kediler avlanmak için yaratılmıştır. Açlık sadece bu içgüdüyü tetikleyen faktörlerden biridir. Bir hareket, bir ses, bir koku içlerindeki avcıyı uyandırmak için yeterlidir. Tüm bu veriler ışığında kedilerin dünyanın en başarılı avcılarından biri olduğu söylenebilir. Belki en büyükleri değiller, belki en güçlüleri değiller. Ama en verimlileri, en kusursuzları, en sessiz ve en etkili avcıları arasındalar. Bir dahaki sefere kedinize baktığınızda onun sadece sevimli bir dost olmadığını, 40 milyon yıllık bir avcılık mirasının, biyolojik mühendisliğin zirvesinin, doğanın gelmiş geçmiş en kusursuz av makinelerinden birinin temsilcisi olduğunu unutmayın. Bu belgeseli beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca hype puanı göndererek de desteğinizi gösterebilirsiniz. Yorumlara yazın. Sizin kediniz en çok neyi avlamayı seviyor? Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kedilerle kalın, merakla kalın, hoşça kalın.